Her şey bir hayalle başlar. Bizim ikisi de öyle aslında. Hayal ettiğim pek çok şeyin birleşimi gibi şu an içinde bulunduğum şey. Bunu düşünürken biraz tabii yoğun duygular hissediyorum. Çünkü Türkiye'de böyle çok güzel insanlar bir araya geliyorlar. Çok güzel fikirlerle, bir de böyle acayip imkanlar yaratılıyor da bu işler niye bir türlü olmuyor, ilerlemiyor diye bayağı bir kafa yorduk. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey tamamen kendimize ait bir mizansen yaratmak ama bunu da bütün herkesle paylaşabilmekti. Doğayla barışık, ihtiyacınız olan her şeyi alıp gerisini paylaştığınız, ortak inandığımız şeylerin bir ifadesi haline dönüştü Tilya. Çünkü bence dünya bunun daha fazlasını kaldıramıyor kesinlikle. Suladım ben. Tamam. Sabah suladım. Ankara'dan gelen hıyar tohumları burada. Ya o ata tohumlar büyük şans. Şunları Şunu açayım mı? Şurayı şöyle açıp ya da sana önünü aç. 2013 yılında kırsala taşınmaya karar verdim. İstanbul'da yaşıyordum o zaman. Maslak'taki fotoğraf stüdyomu yeni kapatmıştım daha. Orada böyle 2-3 yıldır işte moda fotoğrafı, ürün fotoğrafı gibi şeyler yapıyordum. Onun öncesinde zaten 13 yılı aşkın, yani kendim bildim bileli hep fotoğrafla uğraşıyordum. Fakat o hayat ya beni hiç tatmin etmiyordu. Hani fotoğrafçılığa ilk başladığım zamanlarda bir arkadaşımla bütün Türkiye'yi gezdik. Sonra ben ayrılıp kendim de böyle devam ettim çok uzun süre. Böyle 20'li yaşların başında. Ekolojiyle, doğayla ilişkim o dönemde başladı aslında. Orada çok değerli bir şey fark ettim. Ve o şehirli çocuk dünya algısı değişti bir anda. Kırsala taşındık, Bayramitçin köyüne. Tabii ilk karşıma çıkan şey permakültür, onarıcı tarımdı hani. Ve ondan sonra holistic management. Bütün bunların eğitimini aldım. Tilya'da da gördüğünüz bir sürü uygulamanın ilk böyle deneylerini yapmaya başladım. Ve sanırım bunlar bana çok fazla şey öğretti. Her zaman içimde aslında gerçekten kendi istediğim gibi bir komünitede acaba olsam nasıl olur? Bağlamı birbirine örtüşen insanların işte beraber kurduğu bir komünite. Bu da Sıla'yla oldu aslında. Sıla'yla 2022 yılında tanışmamızla ve diğer işte, Tilya'nın kurucusu arkadaşlarla. Çok uzunca bir zaman çok farklı alanlarda çalıştım. Göç alanında çalıştım. Uluslararası örgütlerde görev yaptım, konsolosluklarda çalıştım, Avrupa Birliği'nin işte çeşitli kurumlarında görev yaptım. Yüksek lisansımı NGO Management üzerine yaptım, sivil toplum kuruluşları yönetimi. Sonra fark ettim ki aslında bana iş gibi gelmeyen şeyler belki de hakikaten beni hayatta mutlu ediyor. Ama bir taraftan da bunun tatmin duygusu nerede kalıyor diye düşünürken o doğayla olan bağ, onun içerisindeki geçirdiğim zaman, oraya ait hissettiğim duygular beni bugün olduğum yere getirdi. Aslında hikaye 2022 yılına gidiyor. Benim müdür olarak çalıştığım vakıfta orada bahçede işler yolunda gitmeyince biz ne yapsak ne etsek diye böyle kara kara düşünürken kurucu ortaklardan biri Samet'in arkadaşıymış. Öyle bir gün Samet'le birlikte geldiler. Orada aslında birlikte çalışmaya başladık. Öyle olunca biz tabii daha yeni bir fikirle sıfırdan başka bir yapı kurmayı hayal ettik. Onun da en önemli ayağının tarım olacağını zaten hep kendi aramızda konuşuyorduk. Samet'i Kaz Dağları'ndan çalıp İstanbul'a getirdik. Ve böylece Tilya'yı kurmaya karar verdik ve işte girişimlere başladık.
15 yıldır Türkiye'deyim. 15 yıldan fazla diyebiliriz. Genelde kariyerim boyunca insan yardım kuruluşlarda çalışıyordum. Genelde afet durumlarda büyük bir doğal krizi bizim başımıza geleceğine farkında olmaya başladım. Ama sadece küresel ısınması değil, belki daha önemlisi toprak üzerine büyük bir kriz başımıza geleceğine farkında olmaya başladım. Ve işimi bıraktım. Ya, çevreyle ilgili bir çözüm de bulmak istedim. Sonra tesadüfen Tilya buldum ve birkaç kere gönüllü olarak geldim. Ondan sonra resmi bir şekilde ortaklığı kabul ettim, ortak oldum. Katılmak sebebim bir çözüm parçası olmak için. İlk başlangıçta çok zor oluyor. Çok çabalıyorsun, çok çabalaman gerekiyor. Ama permakültür sistemler oturtunca kendi çalışmaya başlıyor. Ve ne kadar bu sistemin unsurlarını akıllı bir şekilde kullanabilirsen o kadar işine o kadar kolaylaşır. Permakültür tasarımında temelde şu var. Önce kendi haneni besleyecek gıdayı, kendi ormanını bir yarat da ondan sonra dünyayı kurtarmaya bir yavaş yavaş başla. Yani hani büyük ölçekte girip böyle binlerce dönüm bir vahaları dönüştürmek için o sahada yaşayan herkesin bunu kabullenmesi gerekiyor. Bu tasarımı içinde olup destek vermesi gerekiyor. Hani bu devletin böyle burayı ben yaptım, şöyle kanunlar koydum demesiyle olacak bir şey de değil. Yani biz kendi yaşadığımız yerden sorumluyuz. İnsanlar burada o hafta içi zor hayattan kaçıp hem permakültür öğreniyorlar hem birçok konuda bilinçleniyorlar. O yüzden tamamen varlık temelli üreten, şehir ölçeğinde kendini sürdürebilen, onarıcı tarımla ve işte permakültür prensipleriyle yönetilen, işte bu tarımdan hayvancılığa kadar bütün her şeyi kapsıyor. Ama ekolojik anlamda sanırım ilk kurulan kooperatif biziz. Bu anlamda onu çok değerli buluyorum. Hani bir sürü başka girişimler var. Gene hani batıya baktığımızda çok zayıf kalıyor Türkiye'de. Yani iklimle ilgili, ekolojiyle ilgili pek bir önlem ve bir çalışma olmadığını görüyoruz. Bu çok kötü bir durum. Sıfırdan, tabandan bir şeye örgütlemenin zorlukları oluyor. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda en büyük şey ekonomik zorluklar oluyor. Vazgeçmeye en yaklaştığı anlarda ki biz bunu aslında özellikle bu işin kuruluşundan beri Samet'le çok fazla deneyimledik. Hayatımızdaki hemen hemen her şeyden vazgeçmek zorunda kaldığımız bir süreç oldu. Bazen lükslerimizden, zevklerimizden, temel haklarımızdan. Nedir bunlar? İşte düzenli bir gelir, çok rahatlıkla barınabileceğiniz bir yer. Bir insan işte sigortası olmadan nasıl yaşar? Çünkü ben bunları daha önce deneyimlememiştim. Bu zorluklar var ama hayattaki her şey gibi bunlar da geçici. Çünkü biz önemli bir şey yapıyoruz. Community, topluluk olarak nasıl hareket etmeliyiz? Çünkü halihazırda öyle bir kasımız yok Türkiye'de. Hani bunu gerçekten yapıyor olabilmek bence çok değerli başlı başına ama yani nasıl... İşte bunlar beraber yapılması gereken tabii, işler. Tabii. Herkes böyle sanki başta hobi bahçeciliği eğitimi falan gibi bir şey zannediyor. Ya evet. Ama böyle şaşırıyorlar ama halbuki eskiden bütün tarım köylerde imece şeklinde yapılıyordu. Aynen öyle. Herkes hep beraber yapıyordu bunu yani.
2 tane program yürütüyoruz 2 senedir. Onarıcı tarım yöntemleri programı, sürdürülebilirlik programı. 2 programı da aslında birleştiren, bizim de farklı paydaşlarla bunun altında çalışabileceğimiz işler gelişiyor buradaki hikayede. Davet ettiğimiz kurumlarda UNDP Türkiye ve FAO Türkiye var. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşüyoruz. Bir taraftan Özyeğin Üniversitesi ile zaten halihazırda yürüttüğümüz işler var. İşte Samet'in tasarladığı, hep birlikte yaptığımız, hayata geçen oradaki permakültür bahçesi var. Orada verilen, devam eden danışmanlıklar var. Yani aslında buradaki işbirlikleri meyvesini vermeye başladı. 4 tane şeyden bahsettik. Her hafta sebzenizi alacaksınız. Yani belirgin bir noktaya götürebiliriz. Hani evler olabilir, iş yeri ise iş yeri olabilir. İkincisi, gelip burada bizimle onarıcı tarım yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Bir de üçüncü, biz ne vaat ediyoruz? Sonuçta buradaki alanın da kullanımını sağlayabiliriz sizlere diyoruz. Nedir? İşte yazlık terasımız var. Orada gelip sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. İşte toplantı, organizasyon ve benzeri şeyleri yapabilirsiniz. Bir sistem içerisinde tabii ki. Dördüncüsü de eğitim ve atölyelerden indirimli olarak faydalanabilirsiniz. Bir sonraki aşamasında da bütün paydaşlara da şunu söylüyoruz. Yani bu model burada işleyen bir yapı kazanabilmesi için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu modeller Türkiye'nin pek çok yerine yaygınlaşabilir. Tilya da bunun öncüsü olabilir. Neden kentin çeperinde böyle bir işi yapıyoruz? Tam olarak bu yüzden yani. Çok kısa sürede ulaşabileceğiniz bir sebze kutusu var burada. Mevsimine göre yetişiyor. Ata tohumlardan üretiliyor. Bu aslında en önemsediğimiz kısmı. Ama bir taraftan da tabii şey var. İşte sorular geliyor ya, hani sonuçta her şeyde yetişebilir mi ufak çiftliklerde? Burada dileyen herkes, yani bu işi merak eden herkes gelip burada bizim süreçlerimize tanık olabilirler. Zaten aynı zamanda statuto üyesiyiz. Ve bu alanda bir sürü insana aslında rehberlik yapıyoruz şu anda. Aslında şu an yaptığım şey kendi bahçemden topladığım meyvelerle işte oturup bir soluklanıp o günün bütün yorgunluklarını unutmak. Bahçede yine kendi yetiştirdiğim ürünlerle akşam işte hasat yapıp yemek yapmak. Ondan sonra belki bir ölçüde bütün bunları deniyor olabilmek, yapıyor olabilmek, öğreniyor olabilmek, bunlar bana çok iyi hissettiren şeyler. Aslında tam olarak hayal ettiğim şey böyle bir şeydi. Biliyoruz ki Tilya'da tüm sıkıntıları çözemeyeceğiz ama en azından bir şey yapmış oluruz. En azından başarısız olursa da bile bir şeyler denedik, bir çözüm parçası olmaya çalıştık. Ben Anadolu topraklarının çok büyülü, çok eşsiz olduğunu düşünüyorum. Çok eski zamanlardan beri süregelen bir dayanışma, birlikte üretme, İMC gibi pek çok kıymetli geleneğimiz ve kültürümüz olduğunu biliyorum. Bir kahramanlık, bir Don Kişotluk hikayesi gibi değil, bütün zorluklarını bilerek, onları göğüsleyerek ama muhakkak kolektif olarak hareket etmekle bu yükler azalacak. Bu yapıları desteklemek, bu yapıların içerisinde yer almak herkesi aslında doğaya yaklaştıran, onunla uyum içinde yaşamın var olabileceğini gösteren bence çok önemli adımlar. O yüzden Tilya var. Umarım çoğalır, umarım büyür, umarım bu örneklerle birlikte bu coğrafyanın her yerinde bunlar artar. Hepimiz çok daha adil, sağlıklı gıdalara erişebildiğimiz, bir araya geldiğimizde bütün bu acıları geride bırakabileceğimiz daha güzel, daha mutlu günleri hep birlikte inşa ederiz.